Nemitek kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere özel plaka konusunu anlatacağım. Videoyu bitirdiğinizde aklınızda özel plakaya dair tek bir soru işareti kalmayacak diye umuyorum. Kalırsa da yorumlarda sorarsanız yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalımız yeni. Yorumlara, beğenilere, özellikle aboneliklere ihtiyacı var. O yüzden videoya başlamadan önce bir aboneliğinizi alırım. Özel plaka iki yöntemle alınıyor arkadaşlar. Birinci yöntem kendiniz hallediyorsunuz. İkinci yöntem aracı kişiler vasıtasıyla. Söylediğim gibi bir kurum değil kişi vasıtasıyla olduğu için ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Genelde komisyon alıp bu işi sizin yerinize hallediyorlar. Ben bu videoda daha çok kendiniz nasıl hallediyorsunuz, sıfır araçta nasıl oluyor, ikinci el araçta nasıl oluyor hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Şimdi diyelim ki sıfır bir araç almaya karar verdiniz. Gidiyorsunuz bayiye, anlaşmanızı yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra özel plaka için şasi numarasını almanız gerekiyor. Orada zaten size şasi numaranızı veriyorlar. Yani ilk gittiğinizde belki bunu alamayabilirsiniz bu arada. Çünkü size hangi aracı verecekleri belli olmayabilir. Çünkü bu işlem şasi numarasıyla yapıldığı için hangi aracın olduğu belli olması gerekiyor. Yani bazen gidiyorsunuz bayide sipariş veriyorsunuz. Diyorlar ki araç bir ay içinde gelecek. Sizden işte kapora alıyorlar, satış sözleşmesi yapıyorlar. Ama daha hangi araç olduğu belli olmadığı için şasi numarası belli olmuyor. O yüzden proforma kesilene kadar beklemek durumunda kalıyorsunuz. Genelde bir hafta içinde hallediliyor zaten. Yani siz satış temsilcisine söylerseniz özel plaka alacağım, bana tescil öncesi şasi numarasını iletin diye zaten yardımcı olacaklardır size. Aldınız diyelim ki şasi numarası elinizde, henüz tescil işlemi yapılmadı. O şasi numarasıyla bulunduğunuz bölgedeki trafik şubeye gidiyorsunuz. Diyelim ki İstanbul'da Şişli'de yaşıyorsunuz. Şişli trafik şubeye gidiyorsunuz ve özel plaka almak istediğinizi söylüyorsunuz. Orada zaten size yardımcı oluyorlar. Eğer plaka boştaysa ayırtabiliyorsunuz. Araç tescil olduğunda plaka sizin adınıza ayrılıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Bazen bazı yerlerde, bazı illerde şöyle bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Gittiniz diyelim ki Şişli Trafik Şube'ye. Dediniz ki işte 34 ABC 34 plakasını ayırmak istiyorum. Size şunu diyebilirler. ABC serisi bizde değil, Bayrampaşa Şubesi'nde diyebilirler. Bayrampaşa Trafik Şubesi'ne gitmeniz gerekebilir. Yani istediğiniz plaka serisi başka bir trafik şubeye bağlıysa bazen bu şekilde yönlendirme yapabiliyorlar. Bilginiz olsun. Bu tarz durumlarla da karşılaşılabiliyor. Trafik şubede istediğiniz plakayı seçtikten sonra plakanın boş olması gerekiyor tabii ki. Doluysa o plakayı alamıyorsunuz. O yüzden size giderken yedekli gitmenizi tavsiye ederim. Örnek vereyim, ABC plaka istiyorsanız ve bir rakam belirlediyseniz o rakamın alternatiflerini de düşünün. Yani ABC 1, 2, 3 diye düşündüğünüz olmayabilir, dolu olabilir. Orada belki 3, 4, 5, 6 gibi, tabii bunları tamamen sallıyorum. Kendi istediğiniz rakam alternatifleriniz olsun. Bir öncelik sırası yapın kendinize. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Harfleri de rakamları da kafamda belirlemiştim. Gittim. Harfler okeydi ama istediğim rakam yoktu. O plaka doluydu. Mecburen başka rakam seçmek durumunda kaldım. Orada böyle memurun başında biraz tereddütte kalabiliyorsunuz. O yüzden hazırlıklı gidin. Ya da sonradan ya keşke şunu yapsaydım gibi bir pişmanlık olmasın diye mutlaka elinizin altında birkaç seçenek olsun. Harflerde çünkü mutlaka bir boşluk oluyor ama rakamları denk getirmek zor olabiliyor. Zaten açık bir serideyse hiç vermiyorlar. Yani şöyle örnek vereyim. Gittiniz, özellikle küçük yerde yaşıyorsanız bazı seriler hiç açılmamış oluyor. İsminiz Yiğit diyelim ki YGT diye bir plaka almak istiyorsunuz. Trafik şubeye gittiğiniz zaman size diyor ki işte seri D'ye kadar açıldı. Mesela seri demek şu demek. Eğer siz özel plaka almayacak olsanız diyelim ki işte 34 DAD 34 gibi bir plaka verecek size seriden diyelim ki. Yani orada A bitmiş, B bitmiş, C bitmiş, D'ye gelmiş. Yani Y harfine daha çok var. Yani Y serisi daha hiç açılmamış. O zaman size diyorlar ki o seri kapalı, onu veremem gibi bir şey de söyleyebiliyorlar. Bilginiz olsun. Orada belki isim değil de isim, soyisim, baş harfleriniz gibi alternatif plakalara yönelebilirsiniz. Şimdi işi özetlemek gerekirse arkadaşlar, araç aldığınız zaman şasi numarasını alıp araç tescil edilmeden önce trafik şubeye gidip o şasi numarasına plaka tanımlatıyorsunuz. Buna da özel plaka diyoruz. İş aslında bu kadar basit ama maalesef biraz zorlaştırıyorlar. Nasıl zorlaştırıyorlar? Gidip siz boşta bir plakayı almak istediğinizde sizden haliyle bir para istiyorlar. Bağış adı altında. Ben bağış değil haraç diyorum buna. Çünkü bağış gönüllülük esasıyla yapılır diye biliyorum. Çünkü siz o özel plakayı almak istiyorsanız orada bir ücret ödemeniz gerekiyor. Yani bir zorunluluk var. O yüzden buna aslında haraç da diyebiliriz sanki. Neyse bu konulara çok girmek istemiyorum. Şimdi burada fiyatlamada da belli bir şey yok. Yani orada tamamen memurun inisiyatifine kalmış gibi bir durumunuz oluyor. Gidip orada iki harf istediğinizde
10 bin lira, işte 3 harf istediğinizde 50 bin lira gibi paralar isteyebiliyorlar. Tamamen bulunduğunuz il, ilçeye bağlı. Bu plakanın biraz da ne kadar tercih edileceğine bağlı. Yani siz gidip böyle anlamsız 3 harf isterseniz belki sizden çok bir para istemeyecekler. Ama özellikle böyle isim gibi, mesela 3 harfli isimler var. Can gibi, Efe gibi. Bu tarz plakalara çok para istiyorlar. Ya da örnek vereyim, BJK, GS, FB gibi plakalara çok para isteyebiliyorlar. Bulunduğunuz il, ilçeye bağlı olarak. Aslında hani bu da biraz mantıksız. Çünkü sonuçta isterse onu da tanımlayabilir. O da boşta, o da boşta. Böyle bağış adı altında rastgele bir fiyat belirliyorlar. Her yerde bu farklı oluyor. Onu ödedikten sonra plaka sizin aracınıza tanımlanmış oluyor. Özetle özel plaka konusu sıfır araçlarda bu şekilde işliyor. İkinci el araçlarda da aslında birebir aynı süreci düşünebilirsiniz. Ama orada farklı bir durum var. Eğer ki aracı aynı yerden alıyorsanız, yani aynı ilden alıyorsanız maalesef özel plaka alamıyorsunuz. Yani İstanbul'da yaşadığınızı varsayalım. 34 plaka ikinci el bir araç alacaksanız ona plaka tanımlatamıyorsunuz. Sadece şehir dışından aldığınız araçlara bunu yapabiliyorsunuz. Şehir dışından derken şehir dışından 34 plaka alırsanız yine yapamıyorsunuz. Şöyle bir durum var orada. Diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsunuz. 34 plaka araç almak istiyorsunuz. Gittiniz Ankara'da bir araç buldunuz. 06 plaka. Onu 34 yapabildiğiniz için, çünkü sizin ikametiniz İstanbul'da, gidip ben işte plakayı ikametime göre değiştirmek istiyorum deyip özel plaka ayırtabiliyorsunuz. Plaka değiştirmek istediğinizde normalde direkt noterde yapabilirsiniz. Noterde yaptığınızda seriden veriyorlar 34 plakayı. Özel olarak istiyorsanız aracı almadan önce yine trafik şubeye gidip özel plakayı belirtmeniz gerekiyor. Yani gidip ikamet ettiğiniz şehir dışındaki herhangi bir plakalı araç aldığınızda onu 34 plaka yapabiliyorsunuz. Yani direkt bunu noterde de yapabiliyorsunuz ama orada seri plaka veriyorlar. Yani gittiniz Ankara'dan aracı aldınız. Noterde plaka değişikliği istiyorum derseniz orada zaten 34 plaka size veriyorlar ve gidip şoförler odasında yeni plakayı bastırıp 34 plakayla aracı alabiliyorsunuz. Ama iş özel plaka olduğu zaman yine sıfır araçta anlattığım gibi aracın şasi numarasıyla gidip önce onu ayırtmanız gerekiyor. Sonra noterde zaten işlem yaptığınızda mutlaka söyleyeyim, ben araç için özel plaka almıştım diye. Orada özel plakayı aldığınızda yine size bir kağıt verecekler. Onunla şoförler odasına gidip özel plakanızı yaptırmış olacaksınız. Peki derseniz ben aynı şehirde aynı plakalı aracı aldım ama illaki özel plaka istiyorum, bunun bir yöntemi yok mu derseniz var ama biraz çetrefilli arkadaşlar. Önce aracı şehir dışına satmanız gerekiyor ya da o şekilde almanız gerekiyor. Nasıl olacak? Diyelim ki siz İstanbul'dan 34 plakalı bir araç aldınız. Yine 34 plaka özel bir plaka istiyorsunuz. Bunu yapmak için aracı şehir dışında ikameti olan birinin üstüne alıp plaka değişikliği yapmak istiyorum derseniz o şekilde alabilirsiniz. Mesela siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Gittiniz, arabayı beğendiniz, aldınız. İzmir'de yaşayan bir tanıdığınız var. Gidip o İzmir'deki tanıdığınızın üstüne aldığınız zaman aracı ve alırken plaka değişikliği istiyorum dediğiniz zaman rastgele 35 plaka bir seriden plaka verilecek o kişiye. Sonra siz o aracı arkadaşınızın, eşinizin, dostunun üzerine aldıktan sonra gidip trafik şubede yine özel plakanızı ayırtırsanız arkadaşınızdan kendi üstünüze alıp plaka değişikliği yaptığınız zaman yine 34 olarak üstünüze alabiliyorsunuz. Yani araya başka ilden birini sokmanız gerekiyor bu işlemi yapmak için. Burada da maalesef böyle bir durum var. Yani istediğiniz gibi özel plakayı alamıyorsunuz. Şimdi özel plaka konusu bu şekildeydi. Bence bu sistem çok daha basit hale getirilebilir. Yani zaten aslında araçları aldığımızda deli dehşet vergiler veriyoruz. İşte %80 ÖTV veriyoruz. Üstüne ÖTV'li fiyattan KDV veriyoruz. Hani orada bence plaka alma özgürlüğümüz olabilmeli diye düşünüyorum. Nasıl olur? Yani E-Devlet gibi bir sistemimiz var. Orada zaten girip plaka tanımlama gibi bir şeye girip istediğimiz plaka boştaysa şasi numaramıza kendimiz de tanımlayabiliriz. Yani bunun için gidip hem trafikte vakit kaybetmeyiz hem oradaki memurun vaktini almayız. Kendimiz bunu E-Devlet'ten gayet yapabiliriz diye düşünüyorum. Umarım ilerleyen günlerde bu şekilde bir şey yapılır. Yani buradaki fiyatlamayı da çok saçma buluyorum. Böyle 50-60 bin lira, 100-150 bin lira gibi fiyatlar istenebiliyor bazı plakalara. Yani o plakalar da boşta sonuç olarak. Tamam, çok tercih edilen plakalar. Ne olursa olsun boştaysa sistem bunu verebilir. Herkes istediği ya da istediği olmasa da kendine yakın hissettiği plakayı alabilir.
Yani sistem bu şekilde olsa bence çok daha güzel, çok daha başarılı olurdu. Belki belli bir ücreti olabilirdi. Yani böyle 5.000 lirayı aşmayacak bir ücret. Özel plaka isteyen gidip sistemdeki boş plakayı kendisi seçip alabilse bence güzel olurdu. Ya çoğu kişinin tercih ettiği bir şey değil bu. Tercih etmeme sebebi de zaten fiyat. Çünkü anormal fiyatlar istenebiliyor. Emniyette tanıdığı olan bunu daha uygunu halledebiliyor. Bu şekilde olmasını da çok mantıklı bulmuyorum. Aracı konusundan bahsetmiştim videonun başında. Siz diyelim ki bir plaka istiyorsunuz. Gitseniz bu plakayı diyelim ki 15.000 liraya alacaksınız. Aracıyı devreye soktuğunuz zaman size tabii ben plakayı 15'e aldım, 5.000 lira komisyon alıyorum demiyor. Bu plaka 20.000 liraya veriliyor diyor. 15.000 lirayı zaten veriyor. 5.000 lirayı da kendisi alıyor. Hatta sürekli bu işi yaptığı için oradakilerle diyaloğu da oluyor. Çok daha ucuza alabiliyor. Bu şekilde paranın ekstra sağa sola saçılmasına neden oluyor. Zaten dediğim gibi yani bu araçları alırken vergisini veriyoruz, her şeyini veriyoruz. Keşke bu sistemde daha fazla kolaylık sağlansa, insanlar bu şekilde uğraşmak durumunda kalmasa. Ama 2025'in son aylarında bu sistem hala böyle devam ediyor maalesef. Umarım yılbaşından sonra bazı değişiklikler yapılır. Özel plaka konusunu özellikle bu dönemde paylaşmak istedim. Çünkü yıl sonu olması sebebiyle birçok kişi şu an araç alıyor. Bayilerde yoğunluk var. Bayiler yıl sonu hedeflerini tutturmak için kampanyalar yapıyor. Hazır sıfır araç satışları artmışken, yeni plakalar piyasaya sürülürken özel plaka almak isteyenlere bu şekilde bir rehber oluşturmak istedim. Yine aklınızda bir soru işareti olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara bekliyorum. Orada yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videomuz bu şekildeydi. Kanala abone olup kendinize iyi bakmayı unutmayın.